Üniversiteye başlayacak millet. Heyecanlı tabii. Başlamadılar değil mi? Ekim'de mi? Eylül'de başlamıyor mu normalde? Bazı okullar erken başlayacak bir haftada. Neyse. Şimdi bu üniversiteye başlayacak arkadaşlara dilimiz döndüğünce o zaman sana demeyeyim, sen de üniversite işini geçtin de başlayacak arkadaşlara dilimiz döndüğünce ufak birkaç tavsiyede bulunalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle merhaba. Üniversiteye başlayacaksınız. Heyecan dorukta. Bir taraftan da büyük ihtimal bu üniversite sınav maratonu sizi baya yordu. Diyorsunuz ki ben bir dinleneyim güzelce. Şöyle bir yatayım, salayım böyle. Ondan sonra bakarız zaten. Şimdi iki tane ihtimal var. Büyük ihtimal bir işte hazırlık okuma ihtimaliniz var. Bir hazırlık okumama ihtimaliniz var. Eğer hazırlık okuyacaksanız arkadaşlar bir şekilde gittiğiniz üniversite işte İngilizce, Almanca bir şekilde sizi zorluyorsa yani ne olur şu hazırlığı sizin için söylüyorum. Ben hiç hazırlık okumamış biri olarak da çok ciddiye alın. Yani hazırlık böyle en aslında böyle insanın ya ne olacak yata yata bitiririm ben dediği, çoğu zaman hazırlığın 2 sene 3 sene sürdüğü ve gün sonunda üniversiteyi bıraktığı bir senaryoya dönüşüyor. O yüzden bu hazırlık okuyacaksanız bence baştan böyle eşeği çok sağlam bağlayın kazığa. Böyle kafanız rahat bir şekilde bitirin, kurtulun şu hazırlıktan, sonra devam edin. Bu acı çekmeyle ilgili benim hep verdiğim bir örnek var. Ya bir şeyle ilgili acı çekiyorsan, yani bu hazırlık okuma süreci seni yoracaksa, mental olarak yıpratacaksa vesaire vesaire, iki şey yapabilirsin. Bir, böyle iyice salarsın, yavaş yavaş, aheste aheste takılırsın ve hazırlık çok daha uzun sürer. Belki kendini çok kasmadığın için çok acı çekmemiş olursun ama süreyi uzatmış olursun ve hatta demin söylediğim gibi bu süreyi uzatmak sana komple üniversiteden atılmana bile mal olabilir veya başka üniversiteye gitmek zorunda kalabilirsin. Ben özellikle Ankaralılar çok iyi bilir. Böyle çok fazla şey vardır Ankara'da. Bilkent'te böyle kazanmış, başlamış. Hazırlıkta bir şekilde devam etmemiş ve başkente ve diğer okullara geçmiş. Bu çok şey bir hikayedir, yani çok böyle bilinen bir hikayedir ve bu yüzden hani insanlar belki başta ciddiye alsa bir şekilde hazırlığı bir senede bitirip işine bakacaktı. Bununla beraber diğer opsiyon, bir şeyle ilgili acı veya sıkıntı duyduğumuzda acıyı veya sıkıntıyı maksimize etmek, yani elimizden gelen en yüksek seviyede ona karşı mücadele etmek, kendimizi zorlamak vesaire vesaire, ama süreyi de minimize etmek, yani en kısa sürede o acıdan kurtulmak. Ben bununla ilgili özellikle böyle işte koşu örneklemesi, koşu analojisini hep veririm, gösteririm. Yani sen çok dik bir yokuşu koşarken istersen çok yavaş koşarsın ve o yokuşu 1 dakikada, 2 dakikada çıkarsın belki. Ne zaman bitecek diye beklersin. İstersen elinden gelen son böyle güçle böyle fırlarsın, sprint atarsın ve belki çok yorulursun ama 20 saniyede o acı bitmiş olur. Aynı şekilde size bir kere hazırlıkta bu işi baştan bir sağlam başlamanızı tavsiye ediyorum. Eğer hazırlık okumuyorsanız, bölüme başlayacaksanız yine burada kendinize şu soruyu sormanız lazım. Benim şahsen başıma gelmiş bir şey. Ya ben bu üniversiteden belirli bir ortalamayla, bir dereceyle mezun olmak istiyor muyum? Yoksa amacım ben üniversiteyi bitireyim bir şekilde. Sonra işte bir girişimci olacağım, işte zaten işim hazır veya zaten diplomaya kimse bakmıyor diye düşünüyorsanız, ki şahsen ben bakmasam da birçok firmada bakılıyor. Özellikle kurumsal firmalar, büyük firmalar siz mezun olurken özellikle yüksek puanlı öğrencileri ilk olarak tercih ediyorlar vesaire. Burada böyle bir amaç güdecekseniz kendi kendinize sorun bunu. Eğer bunu yapacaksanız muhakkak yine işi baştan çok sağlam alın. Çünkü özellikle ilk senelerdeki böyle ilk dönemlerde daha basit dersler olabiliyor. Gerekliliği tartışılır ama işte Türkçe dersi gibi, işte tarih dersi gibi. Bu arada bunlar olmalı ama hani üniversitede olmalı mı veya ne seviyede verilmeli tartışma konusu bence. Bu derslerde böyle ciddiye almayıp ya da geçeriz ne olacak falan deyip böyle ortalamalarınızı düşürebiliyorsunuz ve sonraki asıl bölüm derslerinizde inanın ortalamayı yükseltmek çok daha zor oluyor. Ben kendimden hatırlıyorum, üniversitedeki bölüm derslerimde, yani teknik yazılımla ilgili derslerde çok başarılı olmama rağmen ilk senelerden gelen bu tür işte non-teknik veya işte böyle yazılımla, teknolojiyle veya mühendislikle ilgili olmayan bölümlerde düşük puanlar aldığım için, o dersleri gitmediğim için, kimi zaman kaldığım için o derslerden ortalamamı hep düşürmüştü ve sonra ortalamamı yükseltmek benim için
çok ciddi bir sıkıntı olmuştu. Böyle ortalaması çok yüksek insanlara baktığımda bu ilk senelerde hep böyle 4.0, 4'e yakın, yani böyle hepsinden en yüksek puanla geçtiklerini böyle hakikaten ibretle izlemiştim arkadaşlar. Ama eğer derdiniz bu değilse, yani işte not ortalama önemli değil diyorsanız, ki bence pek bir önemi yok. Yani mesela örneğin yazılımdan örnek vereyim size, işte girişimler, startuplar dünyasında iyi bir yazılımcının bırakın kaç ortalamayla mezun olduğunu, hangi bölümden mezun olduğunu, üniversiteden mezun olup olmadığı bile kimsenin umurunda değil. Gerçekten umurumuzda değil yani. Ne kadar iş üretmiş, ne kadar o zamana kadar proje yapmış, ne kadar kendi kendine bir şeyler öğrenmiş, geliştirmiş. Bu bizim için çok kritik konu. Ama işte maalesef insanlar üniversitede bu kafada olmuyor. O yüzden ben geçenlerde de bir arkadaş ziyaret etmişti beni. İşte üniversite böyle hangi bölüme, hangi okula gitmekle ilgili öyle böyle mühendisliği şuna mı gitsem, buna mı gitsem böyle şey zannediyor yani. O bir üniversite veya bir bölüme gittiğinde o titri aldığı zaman, yani ben şu üniversitenin bilgisayar mühendisi olduğum dediği an hayatı kolaylaşacak zannediyor. Öyle bir dünya yok. Yine yazılım sektöründekiler çok iyi biliyor ki şu an bir sürü yazılımcı işsiz gezerken bir sürü yazılım firması da hakikaten gece gündüz yazılımcı arıyorum diye ortalıkta tutuşuyor. Çünkü iyi insan sayısı az. O iyi insanlar için yüzlerce alternatif var, yurt dışı, yurt içi, ama iyi olmayanlar için de iş bulamıyorlar. Kimse de iyi olmayan açıkçası almak istemiyor şirketine. Çünkü ona harcadığınız vakit, ona bir şeyler anlatmakla, öğretmekle inanılmaz bir zararı oluyor şirkete. O yüzden burada ne okuyorsanız okuyun, hangi sektörde çalışmak istiyorsanız isteyin, muhakkak üniversitede sektörle ilgili aranan, istenen becerileri, işte programlama dili ise bu ya da kullanılacak işte araçlar, tool'lar vesaire neyse isimleri, bunlar üzerinde kendinizi geliştirin. Geliştirin demek bunlarla ilgili bilgi sahibi olun demek değil arkadaşlar. Geliştirin demek bunlarla işte kendi kendinize proje yapın, tutorial'ları izleyin YouTube'da, işte çeşitli sitelerden eğitim satın alın, bunları tamamlayın. Mümkünse freelance, yani okurken uzaktan çalışmakla ilgili ufak ufak ya yurt içinde ya yurt dışına bir şeyler yapın. Yani bir el alışkanlığınız olsun. Bunu zaten yaptığınız senaryoda, hani kimi insanlar 3 ay diyor bunu, ama hani diyor ki bir yazılımcı şu an istese 3 ayda çıkar, hazır olur, iş yapar, para kazanır diyor, ama ben biraz daha hadi realist yaklaşayım. Bir sene arkadaşlar, yeni mezunsunuz liseden, üniversiteye girdiniz, hazırlığı atladınız. Bir sene yapmak istediğiniz o işe, bu arada illa yazılım örneğinden gidiyoruz hep, illa yazılım okuyacak olmanıza da gerek yok. Yani illa mühendislik ya da işte yazılımla ilgili bölüme de gerek yok. Eğer bu işi yapmak istiyorsan ve işletme okuyorsun, başka bir şey kazandın, bir sene kendini gerçekten odakla, inanılmaz zeki olmana da gerek yok. Bunu arkadaşlar böyle yanlış anlaşılmasın, gerçekten gaza getirmek için söylemiyorum. Gerçekten böyle cesaretlendirmek için. Ne bakıyorsun Ömercan? Ya siz çok iyi yazılımcısınız. Sizin gibi yazılımcı. Bunu gerçekten cesaretlendirmek için söylemiyorum. Bunu gerçekten herkes biliyor ya, yazılımcı olanlar da biliyor. Bu işlerde veya herhangi bir işte 3 aşağı 5 yukarı bir sene kafayı kırın, gece gündüz çalışın arkadaşlar. Onunla ilgili baya bir şey öğrenirsiniz. Ama diğer türlü de eğer istemezseniz bir şey, gerçekten böyle bir şey gerçekten istemenin ne olduğu ayrı bir konu, ayrı bir bölüm konusu. Ben çok fazla insan görüyorum. Ben çok istedim de olmadı veya işte ben abi şunu istiyordum, denedim de falan filan. Yani istemekle ilgili bir şeyi tutkuyla istemek, gerçekten tabiri caizse onunla yatıp onunla kalkmanın ne demek olduğuyla insana bir haber arkadaşlar. Bir şeyi çok istemek gerçekten ondan başka bir şey düşünememek demek ve bu bir sene istediğiniz zaman gece gündüz çalıştığınızda muhakkak o konuda ilgili çok iyi olursunuz. Düşünün, üniversite 4 sene deseniz veya 2 senelik bile bölüm okusanız, bir senesini çok iyi değerlendirdiğiniz takdirde aslında daha üniversiteyi bitirmeden para kazanma ve kendinizi daha da geliştirme imkanı bulacaksınız. Son olarak ben hani üniversitede böyle zaten herkes belki söylüyordur, part time çalışın, onu yapın, bunu yapın. Bunlar dediğim gibi ister yazılım ister başka şey, hatta ne yaptığınızdan bağımsız bir şekilde çalışın arkadaşlar. Yani üniversitede hafta sonu olsun,
Ya komik gelecek size. Vallahi samimi söylüyorum. Gidin pazarda, tezgahta çalışın gerekiyorsa. Gidin McDonald's'ta, Burger'da kasada günde 3 saat çalışın. Hafta sonu 2 gün 3'er saat, 4'er saat çalışın. Hani uyuyacağınıza gidin çalışın. O pratiğe sahip olun. Ve son olarak ben üniversiteyle ilgili daha önce belki başka bölümlerde de bundan bahsettim ama yapmanız gereken son 2 konu aslında. Bir tanesi muhakkak üniversitenin en büyük faydasının aslında çevre ve tanıyacağınız insanlar olacağını hiçbir zaman unutmayın. Gidip de bunun için hani böyle çok affedersiniz böyle yancı gibi milletin yanında gezin demiyorum ama gerçekten insanlarla samimi ilişkiler kurun, güven yaratın, sizi bilsinler ve ömrünüzün sonuna kadar farklı farklı alanlarda bu insanlarla karşılaşacaksınız ve bu insanlara da ilk bırakacağınız ilk intiba daha sonra ömrünüz boyunca hatırlanacak olan o sizinle ilgili algı olacak arkadaşlar. Bunu asla ve kata unutmayın. Bunun dışında üniversitede bunu geçen paylaştığımız lisede videosunda da altını çizdim, vurguladım. Lütfen şu spor işini, zaten liseden gelen bir şey varsa devamlılığını getirin ama lisede spor işine çok fazla önem gösterin. Bence lisede spor, yani liseden sonra üniversitede spor böyle en kolay sosyalleşme araçlarından bir tanesi. En kolay da aynı zamanda çevrenizi büyütme araçlarından bir tanesi. İşte o üniversitenin bir takımında mensubu olmak, o takımda mücadele etmek, üniversitenin formasını giymek vesaire gibi. Bunu yapamıyorsanız bile elinizden ne geliyorsa ufak da olsa bir sportif aktiviteyi düzenli olarak üniversite hayatınızda yapın. Bunu üniversitede de yapamadığınız takdirde çok samimi söylüyorum. Büyük ihtimal iş hayatına başladığınızda, yani mezun olduğunuzda, iş hayatınızda başladığınızda gibi böyle bir bocalama durumu oluyor arkadaşlar. Bunu şimdi yaşayanlar biliyor. Şimdi ne kadar ben üniversitede yeni başlayacak birini anlatsam da veya belki mezun olacak birini anlatsam da belki tam olarak idrak edemeyecek ama o bocalamada ya işte ben bir iş buldum mu, kurdum mu, işte anlıyorum ne oluyor, ben başka şehre taşınmam gerekti, evimi taşıyayım, orada belki bir işte sözlendiniz biriyle 3 sene geçti vesaire. Bir bakıyorsunuz 5-6 sene geçmiş, 7 sene geçmiş, olmuşsunuz 30 yaşında ve şey oluyor, ben bir spora başlayayım artık ya. 30 yaşına gelmişsiniz yani aslında o belki en verimli 18, 25, 26, 27'yi 28'e atlamışsınız. Bu bocalama dönemi, bu çok yoğun dönem eğer sporcu değilseniz, yani sporu bir hobi olarak veya günlük hayat tarzı olarak yapacaksanız ciddi anlamda kaybettiniz en güzel yıllarınızı demek. O yüzden ben üniversitedeki birine sanki böyle bir kural yazıyor ve buna uymak zorunda gibi, ben spor yapacağım, şu spor dalına başlayacağım, haftada 3 gün gideceğim ve ne olursa olsun bunu bırakmayacağım diye bir yere yazın abi, böyle kocaman önünüze. Kendinizi sorgulatacak bir şey yazın. Mesela ben, yakından takip edenler biliyor, bizim diğer şirketimiz Mugo'da ofisimizde kocaman şey yazar, yani stok adamı batırır yazar. Bu hem bana hem etrafımdakilere stok yönetiminin, stok dengesinin, stok devir hızının ne kadar kritik olduğunu her gün girdiğimizde bizleri hatırlatsın diye koyduğum bir şey. İşte her spor yapamıyorsan, bir türlü başlayamıyorsan veya üniversitede bir şekilde bahanelerin arkasına saklanıp erteleyeceksen sporu, yaz abi bir duvara, bir yere. De ki bugün spor yaptın mı, bugün yine hayatını ıskaladın diye. Ne yazacaksan seni motive edecek o cümleyi. Bulamıyorsanız bana yazın ya da yorumlara yazın, ben size birkaç tane söylerim. Ve ona gerçekten sadık kalın, düzenli olarak sporunuzu yapın. Bunu yaparsanız hem güzel bir altyapınız olacak spor sonrası iş hayatında ve büyük ihtimal devamlılığınız veya devam etme ihtimaliniz de çok daha yüksek olacak ve çok daha sağlıklı bir insan olacaksınız arkadaşlar. Böyle sporu her videoda teşvik eden şey gibi hissediyorum kendimi. Spor Sağlık Bakanlığı'nın temsilcisi gibi ama herhalde spor yapıp da pişman olan veya bundan zevk almayan kolay kolay da bir insan bulunmaz diye düşünüyorum. Umarım bölümü faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir like'ınızı esirgemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin de tavsiyeleriniz varsa, eğer işte bir şekilde üniversitede bir şeyi ıskaladıysanız başka genç kardeşlerimize lütfen yorumlara yazın. İnsanlar onları da okuyor. Ben de okuyorum arada sırada fırsat buldukça. Başkalarının o tecrübelerini de merak ediyorum. Kendinize iyi bakın.